Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün çok ufak bazı konular hakkında konuşacağım. Bir tanesi konuk oyuncumuzla yapacağımız olan burun temizliği hakkında konuşma. Şimdi bebeklerde çok fazla duyarsınız, hırıltı vardır. Göğsünde hırıltı hissi vardır veya burun tıkanıklığı vardır. Aslında ikisinin durumu da aynı. Eğer bebeğinizde ciddi bir solunum sıkıntısı yoksa %90 ihtimalle bebeğinizde burun tıkanıklığı ya da sekresyonun oluşturduğu solunum yollarında hafif bir daralma vardır. Hani bronşolit videosunda anlatmıştım ya, bebeğiniz grip olduğu zaman ya da sekresyonları arttığı zaman normalde büyük insanlarda olan solunum yolları bu kadardı. Birazcık küçülüyordu ama çok fark etmiyordu. Bebeklerde zaten bu kadar olan solunum yolları bir miktar sekresyon yani sümük ile daraldığı zaman neredeyse bir pipet ucundan nefes alıp vermeye çalışıyor durumuna düşüyor. Dolayısıyla özellikle nefes verirken ciddi zorlanma ve ciddi hırıltıya neden oluyordu. Şimdi çok fazla uzatmıyorum. Eğer izlememişseniz bronşolit videosunu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü oradaki anlattığım konular gerçekten ihtiyaç duyacağınız konular. Şimdi buraya gelelim tekrar. Bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl geçirilir? Arkadaşlar ilk 4 ay boyunca bebeğiniz sadece burundan nefes alıp verir. Yani eğer bebeğinizin ilk 4 ay içerisinde burnu iki taraflı tıkanırsa bebeğiniz ciddi miktarda solunum sıkıntısına girebilir ve ani bebek ölüm sendromuyla baş başa kalabilir. Yani bebeğiniz aniden nefes almayı bırakabilir. Çok ciddi bir konu. İlk 4 ay burun tıkanıklığı olsa da olmasa da bütün bebeklerin burnu temizlenmeli. 2 saatte bir, 3 saatte bir yapılması öneriyorum. Ama benim tavsiyem özellikle her beslenme öncesinde çocuğunuzun burnunu açarsanız yeteri kadar düzgün bir şekilde nefes alıp verecektir. Bu nefes alıp verme sırasında çocuğunuz özellikle emzirme sırasında nefes alıp vermek için kendini kaldırıp göğsünüzden nefes alma ihtiyacı duymayacaktır. Dolayısıyla daha rahat, daha verimli bir şekilde emecektir. Daha az gaz sorunu olacaktır. Daha kuvvetli emeceği için daha fazla beslenecektir. Daha fazla süt çektiği için sütünüz bollaşacaktır. Ağrılarınız gidecektir. Bir sürü daha şu an aklıma gelmeyen durum oluşacaktır. Dolayısıyla bebeğinizi her emzirme öncesinde burnunu ilk 4 ay burnu tıkalı olsun olmasın temizleyin. 4 aydan sonra da özellikle ilk bir yılda özellikle bebeğinizin burnunu düzenli olarak serum suyuyla, serum suyu deniyor, okyanus suyu, işte serum fizyolojik, SF hepsini duymuşsunuzdur. Bunların hepsi aslında aynı su. Aynı tuzlu su. İçeriğinde bir miktar tuz olan bir su. Temiz bir su. Hiçbir özelliği yok. Tavsiyem şu. En ucuz, en efektif olan eczaneden gidip serum poşeti içerisinde serum fizyolojik dediğimiz 100 cc'lik sıvılardan almanız. Serum poşeti içerisinde veriliyor. Bu serum poşeti içerisindeki miktarı yanında bir de 5 cc'lik enjektörlerden bir 5 tane almanızı öneriyorum. Her gün bir tane enjektör kullanın. Her hafta bir serum poşeti kullanın. Yani bir serum poşeti bir haftadan uzun süre boyunca kullanılmasın. Bir haftası dolduğu zaman atılsın. Aynı şekilde enjektör de düzgün, temiz bir şekilde saklansın. Bir gün boyunca kullanılsın. İkinci güne artık o enjektör kullanılmasın mümkünse. Çünkü günde 8-10 kez onu kullanacaksınız. İkinci günde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Serum poşetini aldık. Onun içinden bir miktar şırıngayla su çektik. Serum poşeti şırıngayla suyu çektik. Şırınganın içerisinde 2 çizgisine kadar yani 2 mililitre 2 cc su, serum suyu çekiyorsunuz. Sonra iğne kısmını çıkartıyorsunuz. Şu anda elinizde enjektör ve içerisinde 2 çizgisine kadar su var. Şimdi bebeğinize, diyelim ki ilk 1 yaştaki bebeğinizden bahsediyorum. Bebeğinizi sırt üstü yatırıyorsunuz. Bebeğinizi bir tarafa doğru başını çeviriyorsunuz. Üst taraftaki burun deliğine şu hızda sıkmanız lazım. Bu şekilde. Yani bir miktar tazyik olması lazım. Bir miktar basınç olması lazım ve bu basınçla beraber suyun bebeğinizin diğer burnundan, ağzından bir miktar çıkması, bir miktarını yutması ve mümkünse bununla beraber sekresyonların bir kısmının dışarı akmasını istiyoruz. Aynı şeyi bebeğiniz için diğer tarafa çevirip gene üst taraftaki burun deliğine bol miktarda SF, en az 2 mililitre miktarınca SF sıkmanızı öneriyorum. Bu şekilde bebekleriniz bir miktar ağlayacaktır. Ağzından veya burnundan bir miktar serum gelecektir. Bu arada ağlarken bebeğinizi aşağı doğru çevirip elinizi kambur yapıyorsunuz ve aşağıdan yukarı doğru çocuğunuzun balgamı ya da sümüğü neyse işte artık o bitene kadar vurmanız lazım. Sekresyonu atacaktır ve rahatlayacaktır. Daha önce hiç rahatlamadığı kadar rahatlayacaktır. Eğer bunu düzenli olarak yaparsanız kolay kolay bronşiolit, solunum sıkıntısı, zatüre ya da ekstra çocuğun hayatını tehlikeye atacak herhangi bir durumla karşılaşmazsınız. İkinci bir durum da bunu mümkün olduğu kadar çocuk artık oturur duruma geldiğin zaman 2 yaş, 3 yaş gibi oturur şekilde yapın. Çünkü yatar şekilde uzun süre yapmak orta kulak iltihap riskini artırabilir.
artırabilir. Kesin değil. Eğer çocuğunuz oturur pozisyona gelmişse artık oturur pozisyonda bir buruna bol miktarda sıkın. Sonra diğer buruna bol miktarda sıkın. O zaten bir miktarını yutacaktır, bir miktarını atacaktır. Gerekirse kusacaktır. Her durumda da, her 3 durumda da bebeğiniz doğru iş yapıyor ve rahatlayacaktır. Şimdilik bu kadar. Yeni sorular olursa arkadaşım ve ben en basit şekilde, anlatabileceğimiz en doğru şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.